Hiç düşündünüz mü? Tüm dünyada aynı anda ve süresiz olarak elektrikler kesilse ne olurdu? Önce bir şakadır bu diye düşünürsünüz. Ama değil. Bir anda ışıklar söner, tüm şehirler kararır, Netflix gider, Wi-Fi gider, kettle çalışmaz, o an anlarsınız. Kıyamet sessizce başlamıştır. İlk birkaç saniye herkes bunun geçici bir arıza olduğunu sanar. Kesin trafo patladı diyen dayılar balkonlara çıkar. Ama saatler geçtikçe panik başlar. Çünkü modern insanın varoluş kablosu resmen prizden çekilmiştir. Elektrik sadece ışık demek değildir. Su pompaları çalışmaz, ATM'ler kapanır, internet çöker ve internet çöktüyse artık kedi videolarını bile izleyemeyiz. Bu ciddi bir krizdir. Marketlerdeki soğutucular çalışmaz, dondurmalar erimeye başlar. İnsanlar bozulmasın diye 1 litre sütü aynı anda içmeye çalışır. Ulaşım durur, trafik ışıkları çalışmaz, kazalar kaçınılmaz olur. Uçaklar havada, metrolar tünellerde, insanlar Twitter'sız bir hayatla yüz yüze kalır. Gerçek kıyamet değilse bile dijital kıyamet kesinlikle yaşanır. İlk gün herkes romantiktir. Mumlar yakılır, elektriksiz hayat da güzelmiş ya denir. İkinci gün powerbankler bitince yüzler düşer. Telefonlar şarjı biter, internetsizlik baş ağrısına dönüşür. Sular da kesilmeye başlamıştır çünkü su pompaları çalışmaz. Buzdolabındaki etler çözünür, insanlar hala geçici bir arıza diye düşünse de gözler yavaş yavaş devlete, gökyüzüne ve bataryalara çevrilir. Üçüncü gün evdeki herkes artık biraz sinirlidir. Elektriksiz hayat zor değil ama Wi-Fi'siz hayat, işte o gerçekten zor. Sokaklarda şarj aleti var mı diye gezinen zombimsi insanlar görülmeye başlar. Market rafları boşalır, jeneratörlerin yakıtı tükenir, kombiler sessizliğe gömülür. İlk hafta kaos henüz tam başlamamıştır ama düzen çoktan bozulmuştur. Küçük gruplar kendi mahalle jeneratörünü kurmaya çalışır. Birçok insan taşınabilir güneş paneli diye teneke kapak satmaya çalışan dolandırıcılara denk gelir. Şehirden kaçış başlar. Doğal su kaynaklarına, köylere, eski sobalı evlere doğru göç olur. Kimileri bunu reset atma fırsatı görür, kimileri ise hala bir bar sinyal arar. Bir ay sonrası. Artık yeni bir düzen oluşmuştur. Elektrik hala yoktur ama insanlar buna göre yaşamayı öğrenmiştir. Mobil teknolojiler unutulmuş, insanlar tekrar gaz lambası ışığında nihayet kitap okumaya başlamıştır. Yiyecek üretimi tamamen yerelleşmiştir. Küçük bostanlar, mahalle ekmek fırınları, takas pazarları oluşur. Lüks artık klima değil, çalışan bir çakmaktır. Bazı insanlar eski akülerden radyo kurup haber almaya çalışır. Diğerleri ise sadece gökyüzüne bakar ve yıldızlarla yetinir. Bir zamanlar şarj aleti kavgası yapılan evlerde şimdi kibrit kutusu hazine gibi saklanır. Kısacası ilk gün şok, bir hafta belirsizlik, bir ay sonra yeni bir dünya. Elektrik olmadan yaşamak imkansız değil ama bugünkü medeniyetin konforlarını geride bırakmak zorunda kalırız. Ve belki de asıl soru şudur: biz gerçekten bu kadarına hazır mıyız? Çünkü medeniyet dediğimiz şey aslında bir prize bağlıymış. Ve o priz bir gün fişten çekilirse belki de dünyayı yeniden keşfetmek zorunda kalırız. Bu tuhaf düşünce deneyinde bizimle olduğunuz için teşekkürler. Daha fazla garip ve ilginç ya olsaydı macerası için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aklınıza çılgınca bir fikir mi geldi? Yorumlarda paylaşın. Belki bir sonraki videomuzda sizin fikriniz konu olur.